Hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Başlıktan da anlaşılacağı gibi resme ilk başlayanlara tavsiyeler. Ne yazık ki çoğumuz bu tavsiyelere uyuyoruz, çoğumuz hiç uymuyoruz. Resme başlamadan önce bence alıştırmalar yapmalıyız. Bunun gereksiz olduğunu söyleyenler de vardır. Çünkü onlar da zamanında deftere, kitaba ya da bilmiyorum dersteyken falan bir çeşit karalamalar yapmışlardır. Bu alıştırmaların öneminden bahsedeyim. Ben lise sondayken hem dershane hem okula gidiyordum. Bir de resim kursuna gitmek istedim aynı zamanda. Bu resim kursu nasıl geçti, nasıl oldu ben gerçekten anlamadım. Atölyeye ilk başta bir girdim. Direktmen böyle tümört bir resim. Şimdi göstereyim. Ben nasıl çizeceğim? Yani nereden başlayacağım? Hiçbir şey bilmiyorum doğrusu. Ne yapacağımı şaşırdım. Kağıda baktım, sonra resme baktım. Anlamaya falan çalıştım. 10 dakika belki 20 dakika falan ben neye uğradığımı şaşırdım. Önce bana bir hangi numaralı kalemi ya da kağıdı nasıl kullanmam gerektiğini, bir ilk nereden başlanır, önce ön tarafta görünenler mi başlanır, arka tarafta görünenler mi? Hangisini çizeceğim ben ya da ne tarafı karalayacağım, nereye karalayacağım? Resim çizince moralim falan yerine geliyor diye gitmiştim ama moralmen olarak ilk dersten kötü şekilde çıkmıştım. İnsanlar nasıl çizeceğim, neyi çizeceğim, nereden başlayacağım konusunda sıkıntı yaşıyorlar. O yüzden bu alıştırmalar bence çok önemli. İlk şey buydu yani. Şu kısım falan orantısız böyle, şurası orantısız. Ama bu resmi çizerken çok korkmuştum. Resimde alıştırmaları yapmadan bir tane resim yapmaya başlarsak insanların gözü korkuyor. Yani ben resim çizmeyi seven birisiyim ama benim bile gözüm korkmuştu. Yani resimde bir de devamlılık önemli. Yani resim yapmana gerek yok. Önemli olan o bileğin o alıştırmayı, yetisini kaybetmemesi gerekiyor. O hatayı ben yaptığım için ve sonunda da o zorluğu çektiğim için söylemek istedim bunu da. Hep aynı şeyler çizmeyin. Farklı farklı şeyler çizin ki o farklılıklar arasındaki o detayları, o farklılıkları anlayabilirsiniz. O markayı almam lazım, o kağıdı almam lazım gibi şeylere gerek yok ilk çizim yaparken. Son çizim yaparken belki bunu maddiyata dökmek isterseniz onlara yönelebilirsiniz. Bir diğer konu da büyük resim yapmak. Başlayacak kişiler için önce büyük resimlerden başlanması gerekiyor. Çünkü o detayları görmek gerekiyor. Bir tane sayfaya bir sürü resim sığdıracağım diye böyle küçücük resim yapmamak gerekiyor. Mesela şu an önümde böyle bir tane boya var. Buna birebir boyutunu yaparsan belki şu kapağın kenarındaki detayları göremeyebilirsin. Şu kadar büyüklükte çizersen algılamayı sağlamak için büyük resimler yapmanızı öneririm ben. İlk başta kara kalemle başlamak. Kara kalemde o dokuyu, o ışık ve gölgeyi algıladıktan sonra renklere geçiş yapabilirsin. Yani kara kalemde de aylarca çizmenize gerek yok. Kara kalemde resmi silerek düzenleyebiliyorsun. Ama yağlı boyada kapatarak tekrar başka renk kullanarak ya da aynı renk kullanarak bilmiyorum. O an yaptığınız yanlışa bağlı. Onu düzeltmesi biraz zor olabiliyor. Renkliye geçmek istiyorsunuz. Renk yapmadan önce de bence yapmanız gereken bir tane alıştırma var. O da renk skalası. 3 tane ana rengimiz var. Kırmızı, mavi ve sarı şeklinde. Mesela burada sarı ve maviyi karıştırdığında yeşil elde ediyorsun. Elinizde olan boyaları değerlendirmeyi ve farklı renkler yapmak istiyorsanız bu renk skalasını yaparak bu farkı görebilirsiniz. Burada kapladığımız için ne yazık ki parlıyor. 3 tane ana rengin çeşitli renkler barındırabileceğini unutmamamız gerekiyor. Gerçekten bu farkı göreceksiniz. Renkli çizim yapmadan önce bu skala yapmanızı kesinlikle öneririm. En önemli konumuz ışık ve gölgelendirme olayı. Dört duvarlı bir yerde etrafı göremeyiz ama en ufak böyle aydınlık girecek yer olursa oradan görebiliriz. Işığı algıladığı zaman görmeye başlıyor. O yüzden resimlerimizde ışık ve gölgelendirme olaylarına dikkat etmemiz gerekiyor. Bence resimlere daha gerçekçilik katıyor. Sadece kara kalem yapanlar için değil, renkli çizim yapanlara da lazım olacak. Eğer ben ışık ve gölge olayını anlayamıyorum, bunu yapamıyorum diyorsanız ışıklandırma ve gölgelendirme anlamak için bir yere çizeceğiniz nesneyi koyun. Flaşını açın. Sağdan veya soldan oralardan flaşı tutun. Gölge kısmı nereye düştüğünü göreceksiniz. Işıklandırma ve gölgelendirme konusu önemli olduğu için bu kadar üzerinde durdum. Siz durmaya da bilirsiniz. Bakmakla görmek arasındaki farkı iyi anlamamız gerekiyor. Hepimiz biliyoruz. Bakmakla görmek arasında gerçekten çok büyük bir fark var. Aya çıktığımızda mesela bu dağın resmini çizin dediğimiz oradaki çizerlerin geneli aynı şeyi çizmeyeceklerdir. Kimisi ağacı fark edecektir. Kimi arka planda başka bir hayvan görecektir. Onu fark edecektir. Kimisi bulutun oluşturduğu o deseni falan fark edecektir. Yani hepimiz bakıyoruz ama hepimiz aynı şeyi göremiyoruz. Hepimizin baktığımızda gördüğü şey bu şekil. İş kağıda dökmeye geldiğinde kimimiz bunun orantısını, detayını fark etmiyoruz. O yüzden bakmakla görmek arasındaki farkı iyi anlamamız gerekiyor. Resme bir anda bakınca böyle hemen
kağıda çizmek gerekmiyor. Önce resme böyle bir 10 dakika, 5 dakika, 2-3 dakika fark etmez. Ama böyle büyük bir resim çizeceksin. Ona böyle oturup o resme bak. Fotoğraf, resim, artık ne çizeceksiniz neyse, fotoğraf ve resim arasındaki farkı biliyoruzdur. Bunu çok yanlış kullanıyoruz ne yazık ki. Bir bakın, önce bir o resmi inceleyin. Ya da fotoğrafı dediğim gibi inceleyin. Ama sadece bir yere odaklanmayın. Tamamına bakın. Çizelim dediğimizde sadece içindeki kalemlere bakmamamız gerekiyor. Bunun boyutuna, bunun neresine geldiğini, bunun neresine geldiğini dörde böldüğümüzde çizginin aşağısında kaldığını görebiliriz. O yüzden oran orantılamak için kağıdınızı dörde bölebilirsiniz. Ya da dörtten daha fazla 6, 8. İlk başlarda zorlanacaksanız 8 gibi daha fazla karelere bölebilirsiniz. Taslağı geçirirken çok zorlanmayacağınızı düşünüyorum. Gözünüzde bir şişeyi hayal edin, çizin desem belki çizemeyebilirsiniz. Önce buna bakarak çizerseniz, sonra da hayal gücünüzle çizerseniz daha iyi olur. Bunlara uydum ama hala resim yapamıyorum diyorsanız eğer, soyut resim diye bir şey var. Siz de o zaman soyut resme yönelin. Soyut resimde oran orantı sorgulanmaz, renkler sorgulanmaz. İlkokulda çizdiğim resmi göstereyim ben size. Ben şu an duygulandım gerçekten. Saklayan bir insanım. Böyle şeyleri çok değer veririm, çok saklarım. Duygulanmamın sebebi de ortaokul 6. sınıfa gidiyordum. Yanlış hatırlamıyorsam. Normalde çok birisiyim, utangaç birisiyim. Yani öyle bir öğrencinin kendisini ne kadar zorlukla toparlayıp gitmişim bir tane hocama. Orada bir tane resim yarışması görmüştüm. Hocam ben resim yarışmasına katılmak istiyorum. Ne yapmam lazım? Nereye başvuracağım? Nasıl yapacağım falan? Ne yapayım falan diye sormuştum. Bana demişti ki orada ne yazıyorsa o. Orada yazıyor zaten hepsi gibi bir cümle kurmuştu. Bilmiyorum, belki benim okuduğum okul şehrin dışında gibiydi, bir mahalledeydi. Zaten bu okuldan bir şey olmaz, bu okuldan bir şey çıkmaz düşüncesi mi güdüldü, ne yapıldı bilmiyorum. Çoğumuzun öyle müzik derslerine, resim derslerine müdür yardımcıları ya da o sıra boş olan öğretmenler giriyor ne yazık ki. Sanatta geri kalmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu. Yani neden resim öğretmeni atanmadı? Atandı, o mu ilçeye gelmek istemedi? Çok üzülmüştüm o zaman. Bence öğretmenlik vasfı taşımayan kişilerin öğretmen olmaması gerekiyor. Mesela bu 10-11 yaşındaki çizdiğim resim dağlar, ortada güneş var, işte dalgalar var. Ne kadar güzel bir dalga olması. Burada da taşlar. Ekranda görünmüyor ama bu güneşin buraya yansımasını çizmişim ben burada. Onu da çizmişim, ondan sonra silmişim. O yansıma şeklini gösterebilmek için. Önde olan dağları daha açık renk yapmışım. Arkada olanları daha koyu yapmışım. Bu farkı anlamak bile bakmakla görmek arasındaki farkı gerçekten ortaya çıkarıyor. Şimdi 23 yaşımda falan yaptığım resim can parlıyor ama bakın dağlara falan. Taşa bakar mısınız? Bir de buradaki taşlara bakın. Bu yetenek, fark edilebilecek bir yetenek var ama fark edilmemiş. Burada da kabiliyet var. Resim yapamıyorum, ben Cin Ali bile çizemiyorum diye kendinizi küçümsemeyin. Hepimizin içinde cevherler yatıyor. Sadece onu biz keşfetmesini bilmiyoruz. Belki gerçekten sizin de yeteneğiniz vardır ama siz fark etmiyorsunuzdur. Birilerine yeteneğini söyleme konusunda çekimser olmayın. Sen bu alanda iyisin, çok güzel olmuş demekten ne zarar çıkar yani. Ben söylüyorum, güzel çizmişsin, çok güzel yazmışsın. Ya bunu o kişi fark etmeyebilir. Kendisi içerisinde bulunduğu durumun farkında olmayabilir ama etrafındaki insanlara evet çok güzel, evet böyle falan dediğinde kişi onun farkına varmaya başlıyor. Birbirimize bunları söylemekte geç kalmayalım. Hava sanki biraz ısındı gibi hissettim. İngilizce kelimemize gelelim. İngilizce bir kalıp, ifade etme biçimi. Kelimemiz şöyle. Hani bazen hayatta deriz ya, onun eline ne kadar fırsat geçti ama değerlendiremedi. Keşke onun yerinde ben olsaydım. Genelde hayatımızda bunu kullanırız. Şimdi bu kelime if I were you, yani senin yerinde olsaydım, senin yerinde olsam, yerinde olsam gibi anlamları taşıyor. Peki bunu cümlede nasıl kullanırız? Bazı yerlerde cümlenin başında kullanılıyor, bazı yerlerde cümlenin sonunda. Bir yere gitmiş, onu arkadaşına anlatıyor. Ben de diyeceğim ki senin yerinde olsaydım gitmezdim diyeceğim. Bunu nasıl diyeceğim? If I were you, I wouldn't go. Bu arada İngilizce hazırlıkta hepsi farklı. Yazma dersi farklı, okuma dersi farklı, gramer dersi farklı. Grameri tamamen yok sayın demiyoruz zaten. Ama öncelik olarak kelime ezberleyin ki kelime ezberiniz olmadan cümlede nasıl gramer oluşturabilmeyi düşünüyoruz. Kelimemiz yok ki. Mesela bu şey gibi. Türkçe'de kelime bilmiyorsun. Konuşamazsın tabii ki. Nasıl konuşacaksın? Türkçe'de kelime bilmeden, konuşmadan, kelimeyi yazıya dökmeden onun gramerini nasıl yapabileceğiz? Öncelik olarak kelime ezberi yapmamız gerekiyor. Sonradan farklı şeylere yönelmemiz gerekiyor bence. Gerçekten şu an yandım.
çok uzatmak istemiyorum. Yani konuşmak istemem ama konuşunca da böyle çok iyi olur yani. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Her bir videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.